Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz evime ve kanalıma. Bugün pratik bir şekilde kullandığımız eşofman altından tekrar aynı unu kalıp gibi kullanarak yeni bir eşofman altı dikme videosu hazırlıyorum sizler için. Bunun için gördüğünüz gibi arkadaşlar kumaşımı enine katladım. Katlanmış hali 1, 2, 3 ve 4 şekilde olacak şekilde katladım enine arkadaşlar ve kullandığım eşofmanın altına kumaşıma yerleştirdim. Şurada dümdüz bir hat oluşacak şekilde bunu yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Yaparken arkadaşlar dikkat etmem gereken, burada direkt dikişimin hizasında kesmek yerine dikiş payı vererek bunu kesmek olacak. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde dar olur. Ve yine aynı şekilde buradan keserken yine dikişimi takip etmeyeceğim. Bel genişliğini de hesap ederek ağ oyuntusunu verdikten sonra arkadaşlar burada genişletiyorum. Yani dümdüz dikişimdeki gibi çıkmıyorum. Dikiş payını vererek çıkıyorum arkadaşlar. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kumaşa yerleştirdim. Biçerken de dikkat edeceğim şey arkadaşlar, direkt bunu biçerken direkt dikişimin hizasına biçmiyorum. Buna en az 1 santimetre dikiş payı olacak şekilde ayarlıyorum ve o şekilde de kesiyorum. Ve bel kısmımın dar olmaması için de arkadaşlar, şimdi açıkta bakıyorum. Tek katımın genişliğini görebilmek için. Elim tam 25 arkadaşlar. 25'ten daha dar olmayacak şekilde bel kısmımı da ayarlayacağım. Şöyle bakıyorum. 25. Dikiş payını da içine dahil edeceğim. Şimdi onu orada işaretledim. Belimin bittiği çizgiyi de işaretliyorum. 1 santim dikiş payını da düşüneceğim. Aşağıya çekiyorum. Burası dümdüz olacak. Dolayısıyla kumaşımı dengeleyerek bunu dümdüz yerleştirebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunu aynen böyle çiziyorum. Bu şekilde buna kumaş kesmek, dikiş payını vererek kesme işlemini devam edeceğim arkadaşlar. Ben direkt bu şekilde yapmayacağım da konçla bunu küçülteceğim. Konç takacağım arkadaşlar. Evet, şimdi ben bunu çizdim. Bunun belinin hizasını da işaretliyorum, belini. Çünkü oraya da pay vereceğim. Diğeri de şurada. Evet. Şu şekil. Alıyorum. Görüyorsunuz değil mi çizgimi? Evet. Aynen çizdim ama buna en az 1 santim dikiş payı vereceğim arkadaşlar. 1 santim dikiş payı verip geliyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 1 santim dikiş payı verdim. Oradan keseceğim. Yapmam gerekense paçada arkadaşlar. Paçamın benim genişliği konç, ribana kullanacağım için tam 20 santimetre olarak ayarladım. Dolayısıyla A kısmından arkadaşlar 1 santim dikiş payı verdim ama daha sonra 20 santim olacak şekilde de içeriye girdim gördüğünüz gibi. Şimdi kesiyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Sadece önünde bir oynama yapacağız, o kadar.
ilerliyorum. Ve genişleterek devam ediyorum. Burada genişletiyorum. Gördüğünüz gibi. Burayı düz kesmiyorum da arkadaşlar. Şöyle bir bel böyle oyuntu olacak gibi düşünerek kesiyorum. Gördüğünüz gibi hafif böyle kavis verdim. Daha sonra verdiğim o 1 santimlik payı burada kullanıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bitti. Şimdi bu sadece arka, farkındaysanız sadece arka. Dolayısıyla bunu ayırıyoruz. Ön kısmının da işlemini yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, açtığımızda elimizdeki görüntü bu. Bunu direkt hiç şeyde yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Yanlardan kesmeyip yanları dikişsiz şekilde sadece orta kısmı ve ağlarını dikişli şekilde yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu taraf arka, bu tarafı ön yapacağım. Ön yaparken dikkat etmem gereken şey arkadaşlar, ağ kısmından 2 santim giriyorum. Tam orta noktası 0 olacak şekilde kavisli bir çizgi çiziyorum. Ön olacak bu. Bu yaptığım işlemin aynısını ağ kısmında da yapıyorum. Ağ kısmından da 2 santim giriyorum ve 2 santim paçaya kadar ilerliyorum. Ve bunu kesiyorum. Ön kısmı bu, arka kısmı bu. Eğer ben cep yapmak istiyorsam arkadaşlar, bu tam orta 2 bölümü ön ve arkayı ayıran orta noktadan dümdüz kesiyorum. Eğer ben cep yapmak istiyorsam, normal görünen bir cep yapmak istiyorsam arkadaşlar, yine bunun üzerinde yapabilirim. Şimdi kesiyoruz. 2 santim girdim. Aynı kavisi vererek ilerliyorum. Böyle. Şuradan arkadaşlar şöyle. Fark ediyorsunuz değil mi? Orta noktaya geldiğimde tam sıfırlamış oldum. Şu şekilde parçam, çıkan parçam. Şöyle. Hafif bir oyuntu verdim. Ön kısmım ve arka kısmım olacak. Eğer ben dikişsiz istiyorsam direkt dikiş işlemine başlıyorum. Ağlarımı birleştiriyorum. Dikiş işlemine geçiyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar farz edin ki ben ağ kısımlarını diktim. Nasıl olacak? Bunu sizin kafanızda canlanması için ben iğneledim. Herhangi bir soru işareti kalmasın. Şimdi ön kısım kesmiş olduğum 2 santim vererek ön kısım burası. Hiç ellemediğim arka kısım burası. Ağlarını diktiğimi farz edin. İğneledim. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Açıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde ağları birleştirdikten sonraki görüntümüz bu şekilde. Şimdi sıradaki işlemse arkadaşlar paçalardan başlıyoruz. A, diğer paçadan A kadar dikiyoruz. Belini de videolarda da takip ettiyseniz belini lastikli yapıyoruz. Kumaşımızdan lastiğimizin ölçüsünü baz alıp dikiş payı vererek
parça kesiyoruz. Belimize lastik yapıyoruz. Arkadaşlar aslında çok pratik. Böyle normal bir kumaş alıp evde kullandığınız herhangi bir eşofman altınızdan bu şekilde dikebilirsiniz. Belinin kemerini ise arkadaşlar lastiğimin 2 katından 1 santim dikiş payı veriyorum. Overlockla dikeceğim için. Tam belimin genişliğinin ölçüsünde de şeritimi kesiyorum. Lastiğimi de ayarlarken arkadaşlar bel ölçümden 4 santim eksik yapıyorum. Çünkü esneme payı oluyor. Daha sonra da birçok arkadaşlar pijamanın lastiğini dikme videosu var. Geriye dönüp takip ederseniz onu göreceksinizdir. Şimdi ayrıca ben burada size sadece biçmeyi ve birleştirmeyi gösteriyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi ben birleştirme işlemlerine geçiyorum.